Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde koyu krem, lacivert ve mavi olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Çok güzel, çok kullanışlı, çok şık bir model oldu hanımlar. Patiğimizin duruşu ayakta bu şekilde. Yandan duruşumuz. Bakın tabanımız. Hiçbir yerinde dikişimiz yok. Topuğumuz böyle. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Bot patik tarzı harika bir model oldu. Patiğimize ön bölümden başlayacağız hanımlar. Sonrasında yanlarını ve tabanını örerek patiği tamamlayacağız. Hemen patiği kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Krem ipim ile başlıyorum. Şöyle ipimin ucunda küçük bir miktar ip bıraktım. Hanımlar, 28 ilmek atarak patiğimize başlayacağız. 28 ilmek. Birinci ilmeğimiz 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 28 ilmek atalım gelelim. 28 ilmek attım geldim. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Baştan sona haroşa örgü yapıyoruz hanımlar patiğimizde. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Hemen bu aşamada kenar ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Düz örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Hemen modelimize başlayacağız. Şu lacivert ipimle başlayacağım hanımlar. Burada ilk 4 ilmeğimi bu ipimle örüyorum. İlk 4 ilmek. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Hemen ipimin ucunu buraya düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye. 2 tane düğüm atıyorum. Devam ediyorum. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. 4 ilmek lacivert ördüm. Kremimi alıyorum. 4 ilmekte krem örüyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar laciverti aldım. 4 ilmek lacivert öreceğim. 3, 4. 4 ilmek krem. Sırasıyla 4 lacivert, 4 krem olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. Tekrar lacivertimi aldım. 4 lacivert. 4 tane krem. Tekrar laciverti aldım. Son 4 ilmeğimi lacivert ipim ile örüyorum. Bakın ön yüzde modelimizi bu şekilde yaptık. Şimdi arka yüzde model kurulumu yapmayacağız. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa öreceğiz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra lacivert ilmeklerimi lacivert ipim ile örüyorum. Bakın ipimi arkaya doğru aldım renk geçişi yapacağım için. Sonra şu kremimi alıyorum. Çaprazlamasını aldım kenarlarda delik görüntü oluşmasın diye. Krem ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Ön yüzde model kurulumu yapıyoruz hanımlar. Tekrardan lacivert ipimi aldım. İlmeklerimi ördüm. Bakın yine renk geçişimi yapıyorum. Dediğim gibi renk geçişlerinde ipleri arkada bırakıyoruz. Krem ilmeklerimi ördüm. Yeniden renk geçişimi yaptım. 4 lacivert ilmeğimi örüyorum. Renk geçişimi yaptım. Bu defa kremlerimi ördüm. Yeniden renk geçişimi yaptım ve son 4 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Aynı işlemi ikinci kez tekrar edeceğiz. Ta ki şuralarda bakın 3 diş haroşamız olana kadar. Şimdi tekrardan kenar ilmeğimi aldıktan sonra ön yüzdeyim. Lacivert ilmeklerimi lacivert ipim ile örüyorum. Krem ilmeklerimi de krem ipim ile. Yeniden lacivertimi aldım.
Lacivert ilmeklerim lacivert ile, krem ilmeklerim de krem ipim ile örülüyor. Tekrardan şöyle renk geçişimi yaptım. Böyle devam ediyoruz hanımlar. En son lacivertimi de aldım. 4 ilmeğimi ördüm. Bakın ön yüzde modelin ikinci sırasını yaptık. Tekrar arka yüzdeyiz. Hanımlar, arka yüzde model kurulumu yapmayacağız. Yine ilmeklerimizi bu şekilde gördüğümüz gibi öreceğiz. Böyle ilmekleri örmeye devam edeceğiz. Model kurulumu ön yüzde yapılacak. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa öreceğiz. Şöyle tekrardan kremimi aldım. 4 kremimi örüyorum. Tekrardan lacivertimi aldım. 4 ilmek lacivert örüyorum. Tekrar kremimi ördüm. Son 4 ilmeğime geldim. Bunları da lacivert ipim ile örüyorum hanımlar. Bu şekilde arka yüzde de modeli tamamladık. Şöyle bakıyoruz. Ön yüzdeyiz hanımlar. Şurada lacivert ile 2 diş haroşa oldu. Burada 3 diş haroşa olacak bu şekilde. Şimdi aynı işlemi tekrarlayacağız. Ön yüzde yine ilmekleri gördüğümüz renklerle haroşa örelim. Arka yüzde de yine aynı işlemi tekrar edelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Size tarif ettiğim gibi bakın şurada 3 diş lacivert haroşamız oluştu. Şimdi mavi ipimizi ekleyeceğiz hanımlar. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. Lacivert ilmeklerimi gri ile öreceğim. Gri ilmeklerimde de mavi ipim ile öreceğim. Şimdi renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. Bu lacivert ilmeklerimi gri ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Bu grilerde de dediğim gibi maviyi ekleyeceğim. 4 tane mavi örüyorum. 1 2 hemen mavi ipimin ucunda buraya düğümlüyorum. Şu 3. ilmeğim. Şu da 4. ilmeğim. Tekrardan diğer kremimi aldım. Kremin rengi hanımlar gri gibi, biraz koyu değişik bir rengi var. Gri de değil tam olarak, ne diyeceğimi bilemedim. Artık siz anlarsınız. Bu şekilde 4 mavi 4 krem diye örüyorum. Evet, model kurulumunu ikinci modelimizi de bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Son 4 ilmeğim kaldı. Onu da yine açık renkli ipim ile ördüm. Bakın bir diğer modelimize geçtik. Şöyle. Şimdi yine arka yüzde hanımlar yapacağımız işlem aynı. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örüyoruz yine. Tekrardan mavimi aldım. 4 mavimi mavi ile örüyorum. Şöyle kremimi aldım. 4 krem örüyorum. Tekrardan mavimi aldım. 4 mavi. Şöyle kremimi aldım. 4 krem. Model kurulumu yapmıyorum gördüğünüz gibi. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Arkada. Ve son 4 ilmeğim kaldı. Bunu da yine krem ile örüyorum. Arka yüzde de sıramızı tamamlamış olduk hanımlar. Şöyle baktığımızda buraya şöyle mavi ipimizi hesapladığımızda düzelteyim. Bir diş haroşamız oluştu. Burada mavi ile toplam 3 diş haroşa olacak. İlk dişini yaptık. Şimdi buraya 2 diş haroşamızı daha mavi ipimiz ile örelim. Hani burada toplamda 3 diş mavili haroşamız olana kadar örelim gelelim. Sonrasında buluşalım hanımlar. Evet hanımlar, burada toplamda bakın 3 tane mavi ile haroşam oluştu. Şimdi ikinci modeli de bitirdik. Üçüncü modele başlayacağız. Hanımlar yine aynı işlem tekrar edecek. Bakın laciverte geçeceğiz. Modelin birini lacivert ile yaparken diğerini mavi ile yapacağız. Şurada lacivert ipimize şöyle geçiyoruz. Öncelikle
İlk başta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 4 lacivert, 4 krem olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Şöyle ilk 4 ilmeğimiz lacivert. Maviyi kullanmayacağız. Mavi ilmekleri krem ile öreceğiz. Şöyle 4 tane krem. Bu şekilde hanımlar modelimiz devam edecek. Bakın altta olduğu gibi 4 lacivert, 4 krem, 4 lacivert, 4 krem. Bu şekilde 3 diş haroşa ördükten sonra bakın lacivert ile 1, 2, 3. Sonra tekrar bir diğer modele geçeceğiz. Diğer modeli de bu mavide olduğu gibi yapacağız. Bu defa da lacivert ilmekleri krem ile öreceğiz. Kremlerde de maviyi kullanacağız. Bakın şöyle model devam edecek bu şekilde. Hanımlar ben bu patiğimizin bu ön bölümüne toplamda 9 tane model yaptım. Modeli şöyle sayacağız. Bakın kenarda. Şimdi modelin biri lacivert, diğeri krem, diğeri lacivert, diğeri krem. Böyle saydığımızda 9 tane sıra olacak. Bakın şurası birinci sıra, ikinci, 3, 4, 5, 6 diye bu modeli 9 kere kuracağız. Şimdi patiğimizin bu bölümünü hanımlar tamamlayalım. Yani 9 tane modelimizi yapalım gelelim, ardından buluşacağız. Evet hanımlar, ben patiğimin bu bölümüne 9 tane modelimi yaptım geldim. Bakın sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En son şu mavi ileşim bittiği için mavi ipimi kesip arkaya düğümlemiştim. Şimdi krem ipimi alıyorum. İlmekleri krem ile öreceğim. Hemen şurada ikinci ilmeğimi ördükten sonra şu lacivert ipimin de ucunu kesiyorum. Çünkü lacivertle de şu an işimiz kalmadı. Şöyle ipimin ucunu buraya düğümleyeceğim. Şimdi hanımlar ön yüzdeyiz. Bu aşamada bu ilmeklerimin hepsini şöyle krem ipim ile örüyorum. Şöyle ipimin ucunda gizleyerek götürdüm lacivert ipimin ucunu. Burada 28 ilmeğimi örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi hanımlar patiğimizin şu kenarlarını yapacağız. Bakın şuraları yapacağız. Bu ilmeklerimi ördükten sonra hemen diğer taraftan şöyle ilmekler çıkaracağım patiğimizin diğer kenarı için. Şurada 28 ilmek örmüştük. 28 ilmek de buradan çıkaracağız. Hemen şurada bakın lacivert ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Sırayla böyle kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartıyoruz hanımlar. İlmeğin iki kanadına birden girelim. Patik kenarı bu şekilde daha sağlam olur. Tek kanadına girersek bakın şöyle açılma yapabilir. Bu nedenle bu şekilde ilmek çıkarıyoruz. Kaç oldu? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve hemen şurada son kenar ilmek yerine de girdim. 28. 28 ilmek çıkarttım hanımlar. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Bakın görüntümüz şu. Şimdi hanımlar arka yüzde ilmeklerimizi tamamen haroşa olarak öreceğiz ve arka yüzde bu orta kısım için kesimler yapacağız. Bakın şu orta kesimini de yine arka yüzde yapacağız. Şimdi hanımlar geri döneceğiz. Şimdi hanımlar bu bölüme kenar ilmeğim ile birlikte toplam 22 ilmek örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ilmek ördüm hanımlar. Şimdi orta kısım için 12 ilmek keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesiyorum. Şu birinci kesimim. Şu 2, 3, 4, 5. Diğer şimdiden kesim yapmaya devam ediyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11
ve 12. 12 ilmek kestim hanımlar. Bakın patiğimizin şu orta kısmını bu şekilde oluşturduk. Şöyle ön yüzde göstereyim. İşte orta kısım oluştu. Şimdi burada da 22 ilmek kaldı hanımlar. Şimdi burayı da öreceğiz. Şu ilk ilmeğimi aldım. Sayarak gidelim emin olmak için. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ilmeğim, 13. 14. Bu şekilde sayarak gidiyoruz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 ilmeğimi ördüm. Şimdi geri döndük. Bakın her iki tarafta da 22 ilmek var. Patiğimizin şu, bakın şu bölümünü oluşturduk. Şimdi bu 22 ilmek ile önce patiğimizin şu sağ kenarını öreceğiz. Sol taraftaki ilmekler bekleyecek şimdilik. 22 ilmek ile baktığımızda şurada bir diş haroşamız oldu hanımlar. Burada haroşalara devam edeceğiz. Bir diş haroşa daha birlikte örelim. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. 22 ilmeğimi örüyorum yine. Diğer taraftaki ilmekler dediğim gibi bekliyor. Önce sağ kenarımızı yapacağız çünkü. Bu şekilde ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi yine geri döneceğim. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi yine örmeye devam edeceğim. Sıra sonuna kadar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Bakın burada şimdi 2 diş haroşamız oluştu. Hanımlar patiğimizin şu bölümüne, yani şu kenarına ben 14 diş 14 sıra haroşa ördüm. Şu anda 2 diş haroşayı ördük. Buraya 12 sıra daha haroşa öreceğim. Böylece 14 olacak. Şimdi bu patiğimizin sağ kenarını örelim, gelelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 14 sıra haroşamı bu sağ kenara ördüm geldim. Şimdi de ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Sağ kenarımızı böylece bitirdik. Kesimi biraz gevşek yapalım hanımlar. Patiğimizin arka topuk bölümünü örerken kesim yaptığımız ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat, kolay bir şekilde çıkarabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Böyle ilmeklerimi kesiyorum. Son bir kaldı. Onu da kestim. Şu kenarımıza şöyle 2 tane bir zincir attım ve ipimi kesiyorum. Evet. Sağ kenar bitti. Şimdi sol kenara geçeceğiz. Şu ön yüzeyine itibaren ipimizi buradan ekleyerek sol kenarımızı öreceğiz. Ben şöyle şuraya ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu yine düğümlüyorum. İlmeklerimi örüyorum hanımlar. Ön yüzde ilmeklerimi normal düz olarak böyle örüyorum. Sağ kenar nasıl yapıldıysa sol kenarda aynı şekilde yapılıyor. 22 ilmek ile haroşalarımızı örüyoruz. Evet, sonuncu ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi haroşa öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Şöyle baktığımızda burada 2 diş haroşamız oluştu. Bu kenarımıza 14 diş haroşa yapmıştık. Bu kenarımızda aynı sayıda olacak. Şimdi burayı da yine sağ kenarıyla aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin diğer sol kenarını da ördüm, geldim. 14 diş haroşam var şimdi burada da. Şimdi buradaki ilmeklerimizi de keseceğim hanımlar. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapacağım. Şöyle. Gene gevşek bir kesim yapacağız. Diğer tarafta olduğu gibi burada da.
Patiğimizin bu şekilde kenar bölümlerini de bitirmiş oluyoruz hanımlar. Sonra tabanımıza geçeceğiz. Şöyle gevşek bir şekilde kesiyorum hanımlar. Gördüğünüz gibi. Hani dediğim gibi topuk bölümünü yaparken buradaki kenar ilmek yerlerinden ilmekleri kolay çıkartabilelim diye. Şöyle hepsini tek tek kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Şimdi buradan itibaren hanımlar bakın şöyle patiği V şeklinde şöyle koyuyoruz. Ben taban bölüm için dileyen misinalı şiş kullanabilir ama ben bir tık uzun şöyle kapalı uçlu bir şiş kullanacağım. Şimdi taban için bu kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkarıyoruz. Bakın sırasıyla bu son ilmeğimi şişime aldım. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmekler çıkartıyoruz hanımlar. Böyle. Bakalım kaç ilmek oldu? 3, 6, 9 ilmek oldu. Böyle şu uca kadar geleceğiz. Sonra diğer kenarlardan yine ilmek çıkartmaya devam edeceğiz. Ta ki şu uca kadar. Buradan buraya toplamda ben 83 ilmek çıkarttım. Şimdi hep birlikte bu uca kadar ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet hanımlar, bu uca kadar 83 ilmek çıkarttım geldim. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilk ilmeğimi aldıktan sonra diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ördüm hanımlar. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz. Şişimizde 83 ilmek var. 7 ilmek buruna ayırınca 7 ilmek ile buruna başlayacağız çünkü. 7 ilmek buruna ayırınca geriye 76 ilmek kalıyor. 76 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 38'er ilmek düşüyor. Tabanımızı yapabilmek için ön yüzde bu ilk kenarda 38 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. Şurada 6 ilmek oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ilmeğimizi ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Saydığımızda şu sol kenarda da 38 ilmek kalıyor. 7 ilmekten sonra hanımlar şöyle geri dönüyoruz. Bu aşamada hepimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi 7 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri dönüyorum. Buraya 7 ilmek ile bir diş haroşa örmüş olduk. Şimdi tabanımız 11 ilmek olacak ve 11 olana kadar her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. 8 oldu. Geri dönüyorum. Bakın yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi de bir ilmek kenardan alarak ördüm. Ortaya ekledim. Ortada 9 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 7, 8 ve 9. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 10 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek yandan örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 11 oldu. Artık 11 ilmek ile kesimlerimize başlayacağız hanımlar. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Burada 10 ilmek öreceğiz. 11. de kesimi yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine aynı işlemi yapacağım. İpimi karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. 11. de yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri dönüyoruz. Devam edeceğiz. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte kesimimi yapıyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi aldıktan sonra şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. de kesimimi yaptım. Patiğimizin tabanı 11 ilmek ile bu şekilde örülüyor hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 11 ilmek kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanımı 11 ilmek olarak ördüm, geldim. Şimdi bu 11 ilmek ile arka bölümü öreceğim. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Bu arka bölümde son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimi kestim. Ve bakın şuralarda kenar ilmek yerleri var. Hemen yandaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 11 ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde hem arkayı örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda ve yine ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Yine son 2 ilmeğimi kestim. Bu sağ kenarda ilmek çıkartırken geri dönüp ön yüzde çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek şuradan şöyle ilmeğin 2 kanadına birden girdim. İlmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arka bölümü bu şekilde yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği bu şekilde kesiyoruz ve bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Aynı işlemi yapıyorum. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi kestikten sonra geri döndüm. Ve hemen şurada da kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Arka bölüm böyle örülecek hanımlar. Biz bu işleme şuralara, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örüp gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuk bölümünü ördüm, geldim son kenar ilmek yerlerine gelene kadar. Şimdi ilmeklerimi artık keseceğim. Tekrar aynı şekilde ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Şu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle tığım ile dibine batarak burayı düzleştiriyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kestim. Hemen iplerimizin ucunu gizleyeceğim. Sonra tek sıradan oluşan bir kenar oyamız var. Ardından kenar oyamızın da nasıl yapıldığını sizlere anlatacağım. Şöyle iplerimin uçlarını öncelikle gizliyorum. Şöyle arka ilmek aralarına girerek, şuralara girerek İplerimi gizliyorum. Hanımlar, ayağı giydikten sonra bu ipler dışarı çıkar, yoksa hoş bir görüntü olmaz. Bu nedenle bu gizlemekte fayda var. Buna dikkat edelim. Evet. Patiğimizin bu örgü bölümü tamamlandı. Şimdi kenar oyamızı yapacağız hanımlar. Bakın kenar oyamız da şu şekilde tek sıradan oluşuyor. Ben lacivert ipimi tercih ettim kenar oyası için. Hemen lacivert ipim ile şöyle bir ilmek oluşturacağım tığım ile. Topuğu bitirdiğimiz yerden itibaren, bakın şuradan itibaren önce ilmeğimi buraya sabitliyorum. Şöyle yapıyoruz hanımlar. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. İpimi tığıma doladım. Kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum.
kenar oyamızı bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Bunu çok da sıkarak yapmayalım. Yoksa patik boğazı dar olur, sıkı olur, ayağımız zor girer. Bu şekilde esnek bir şekilde, gevşek bir şekilde kenar oyamızı yapıyoruz. Patiğimizin çevresini hanımlar şöyle üst bölüm dahil bu ilk başladığımız yere kadar yapalım, gelelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin çevresini dolandım, geldim. Şöyle şuraya en son bir de zincir çektim ve mavi ipimi de kesiyorum artık. Evet, hemen bu mavi ipimin ucunda gizleyeceğim. Sonra patiğimize bakalım. Bütün olarak nasıl görünüyor? Şöyle mavi ilmek aralarından ipimin ucunu geçiriyorum. Bu şekilde. Evet hanımlar, bakın patiğimiz görüntü itibariyle şöyle. Bakın diğer taraftan göstereyim. Duruşu bu. Haroşa örgü olduğu için gayet esnek, gördüğünüz gibi ayağı saran bir model oldu. Hemen modelimi ayağımıza giydireceğiz. Bir de ayaktaki duruşuna bakalım. Çok güzel, çok hoş bir model oldu hanımlar. Bot patik tarzında ayağı saran hoş bir model. Gayet kolay, örmesi zevkli. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, patiğimizin ayaktaki duruşu da bakın şu şekilde. Gayet şık, güzel, hoş bir model oldu. Bakın görüntümüz şöyle. Tabanımız, patiğimizin topu, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.